Merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle aklınızdaki kişi ve üçüncü kişi açılımı yapacağım. Aklınızdaki kişiyle aranızda bir üçüncü kişi var ise bu video sizler içindir. Kanala destek için kanala abone olup beğeni ve yorum bırakıp videoyu hype edebilirsiniz. Güzel olumlu enerjileri üzerinize çekebilmek için yorumu aldım, kabul ettim yazabilir. Olumlamalar sayı sekansları kullanabilirsiniz. Özel bakım içinse Lenora Tarot Astro Instagram adresine mesajınızı atabilirsiniz. Şimdi genel olarak aklınızdaki kişiyle üçüncü kişinin hayatlarında neler oluyor bunlara bakacağım. Sonrasında ise aklınızdaki kişinin size dair bilinçaltında ne var, size ne söylemek isterdi ve bu açılımdan sonra almanız gereken mesaj nedir bunlara sırayla bakmış olacağım arkadaşlar. Sabahki açılımın devamı niteliğinde de bu videoyu değerlendirebilirsiniz, izleyebilirsiniz bu açılımı. Sabahki açılımlarda aklınızdaki kişi ve size dair genel bir kolektif açılım yapmış oluyorum. Bu açılımda ekstradan üçüncü kişi problemi olan arkadaşlar için olmuş oluyor. Lenora Tarot Astro olan diğer kanalımda da burç videoları yayınlamaktayım. Dilerseniz burç videolarını da oradan izleyebilirsiniz. Gelen yeni videolardan haberdar olmak için de bildirimlerinizi açık tutabilirsiniz. Şöyle devam edelim bakalım. Evet, şimdi genel olarak bakıyoruz. Burası aklınızdaki kişi arkadaşlar. Burası da üçüncü kişi. Siz izleyicisiniz, izleyici tarafsınız. Burası da size göre sizin üçüncü kişiniz olmuş oluyor. Bakalım hayatlarında neler oluyormuş şu an. Aklınızdaki kişi şu an diyor ki ben maddiyata odaklandım. Maddiyatımla ilgili hani maddiyatımı iyileştirmek istiyorum, daha iyiye gitmek istiyorum. Bu anlamda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hayatıma her alanda ve her anlamda bolluk bereket enerjisi istiyorum. Ve bu anlamda da uğraşlarım var diyor arkadaşlar öncelikle. Evet, kendince kendine yeni fırsat kapıları aradığı, yeni başlangıçlar yapmak istediği, böyle hani yeni fırsatlar oldukça onları kaçırmadan onları yakalamak ve değerlendirmek istediği bir durum içerisinde aklınızdaki kişi. Endişe ve tasa yaptığı bir konu var. Böyle kara kara düşünüyor. Bakın 3 kartımız da o şekilde farkındaysanız eğer görebiliyorsanız. İlk kartımız tasa. Kaygılandığı bir durumla alakalı diyor ki acaba ya şöyle olursa ya böyle olursa gibi kötü kötü senaryolar zihninden geçirdiği, ne yapacağım, ne edeceğim dediği, endişelendiği, tasalandığı bir mevzu var aklınızdaki kişinin yine hayatında şu an için. Alması gereken bir karar, yapması gereken bir seçim varsa da bu konuyla ilgili de büyük bir kararsızlık enerjisi çalıştırıyor. Karar vermekte zorlandığı, sürekli ikilemlere düştüğü, karar verse bile bu karardan çabucak caydığı, dengesiz hal ve hareketlerde bulunduğu bir süreç yaşıyor aklınızdaki kişi. Diğer kartımızda aklınızdaki kişinin beklediği, bazı konuları beklemeye aldığı, akışa bıraktığı, özellikle de şu an için bir müdahalede bulunabileceğini düşünmediği konularla alakalı sadece akışa bırakarak beklemeye geçtiği gözükmekte. Olayları zamana bıraktığı, bu konuda acele etmeden bir şeylerin sadece kendi lehine olacağını umut ederek bir bekleyişini sürdürdüğü, inancını da korumaya çalıştığı bir durum var. Peki üçüncü kişinin hayatında ne var? Yani arkadaşlar genel anlamda aklınızdaki kişi daha çok maddiyatıyla ilgili kaygılara, tasalara düşmüş, kafası karışmış. Bu konu onu bayağı bir tedirgin ediyor şu an için bunlar gözükmekte. Peki üçüncü kişinin hayatında neler var? Üçüncü kişi bir mücadele içerisinde olduğunu burada söylemekte. Hırs ettiği, benim olacak, ben almalıyım, benim istediğim gibi olmalı tarzında yaklaşımlarda bulunduğu bir konuyla alakalı oldukça öfkeli olduğunu görüyoruz. Daha çok savaş enerjisi içerisinde
Yani sürekli saldırgan hal ve hareketler, sürekli kavga, böyle çatışmaya girme, bu gibi durumlar söz konusu. Çok gergin ve savaşçı bir ruh hali içerisinde üçüncü kişi. Evet, bir yandan da üçüncü kişinin sürekli bir şeyler yapmak, etmek istediği, dominant bir enerjide olduğu, sürekli bir şeylere müdahale etmek istediği ve kendi istediği tarafa doğru çekmek istediği bir mevzu verdi arkadaşlar. Evet, üçüncü kişi için bunun dışında mutlu olmayı hayal ettiği, özellikle de geçmişte mutlu olduğu bir gün, bir anı var ise kendini mutlu hissettiği, sürekli bunu düşündüğü, tekrardan bu durumu yakalamak istediğini burada kartımız söylüyor. Buna çok büyük bir özlem duymakta. Yani mutlu olmaya, mutlu mesut olmaya bir hasret, bir özlem duyduğunu söylüyor. Evet, üçüncü kişi de diyor ki yani benim dışımda gelişen dış etkenler sebebiyetiyle şu an hayatımda yaşadığım zorluklarla diyor artık ben de usandım, teslimiyete geçtim dediği bir durum içerisinde. Yani üçüncü kişi de öfkeli arkadaşlar, sinirli, bir şeyler istediği gibi gitmemiş, bu onu daha da öfkeli ve hırslı bir hale getirmiş. Mutlu olmayı arzuluyor ve istiyor ama diyor ki yapacak bir şeyim de kalmadı artık deyip kendini böyle bir teslimiyete bırakmış. Yani üçüncü kişi bir pes etme enerjisine girmiş. Bunun yanı sıra büyük bir kıskançlık durumu da söz konusu üçüncü kişinin tarafından. Kaybetme korkusu sarmış üçüncü kişiyi ve bu yüzden de bencilce hal ve hareketlere girdiğini kartımız söylüyor. Yani kaybetme korkusuyla bencilce hal ve hareket tavırlar içerisinde bir üçüncü kişiden burada bahsediyor. Sürekli bir şüphe duygusu içerisinde olma, sürekli bir rekabete girme, kendince kafasında senaryolar kurma ve sürekli bir saldırgan enerji içerisinde olma durumu söz konusu. Şimdi klasik tarotları açalım. Bakalım aklınızdaki kişinin hayatında başka neler oluyormuş bir görelim. Sonra üçüncü kişi için de açacağım. Sonra da katinaları açacağız. Öyle devam edeceğiz. Evet, kolektif bir açılım arkadaşlar. Zamansız zamana size uyuyorsa, uyumlandığınızı düşündüğünüz kısımlar varsa izleyebilirsiniz. Uyanları alın, kabul edin. Uymayanları da evrene gönderin, geçsin. Devam edelim bakalım. Üçüncü kişi için de açıyoruz klasiklerimizi. Evet. Şimdi aklınızdaki kişiyle başlayalım. Aklınızdaki kişi açıkçası dediğim gibi bir bekleme durumu vardı, söz konusuydu ama bu bekleyiş de çok huzurlu bir bekleyiş değildi onun için. Huzursuzluk içinde bekliyordu bu kişi. Sürekli bir endişe, bir tasa, sürekli karar verme, verdiği karardan cayma. Yani sürekli bir böyle kötü, dengesiz bir ruh hali içerisindeydi. Diyor ki benim artık harekete geçme ve eylemde bulunmanın zamanı geldi. Evet, aklınızdaki kişinin vermesi gereken bir karar, atması gereken bir adım veya eylem varsa bu noktada istekli olduğunu görüyoruz. Yani diyor ki ben artık harekete geçeceğim. Özellikle de arkadaşlar bakınız arabanın yanına hemen dünya kartı vermiş. Eğer ki aranızda aklınızdaki kişiyle böyle mesafe uzaklık da varsa örnek veriyorum. Belki yurt dışında aklınızdaki kişi ya da farklı bir şehirde, farklı bir konumda. Eğer böyle durumlarınız da var ise bu kişi belli ki bir yol yapma isteği ve ihtiyacı içerisinde. Yani diyor ki eyleme, harekete geçebilirsem ve bir şeyleri özellikle de kafamda kararsız olduğum bu durumları
netleştirmemde faydalı olacak diyor. Böyle düşünüyor. Ve kendince gerçekten hızla bir şeyleri yapmak üzere istekli bir şekilde harekete geçişinden burada bahsediyoruz. Sonra da eğer ki gerçekten bir yol durumları varsa aklınızdaki kişinin bu yola çıkmayı niyetlenmiş durumda. Yani bu anlamda oldukça kararlı arkadaşlar. Bunun yanı sıra eğer ki mecazi anlamda seçmesi gereken bir yol, bir yöntem, bir taraf varsa evet diyor ki artık bu kararımı alacağım ben ve bir ilerleme gerçekleştireceğim. Hayatımda bir netlik sağlayacağım. Hani bekle bekle nereye kadar dediği de bir durum var burada. Evet, aklınızdaki kişiden ciddi bir hareketlenme durumu olabilir yedili vadelerde. Diyor ki yarım kalmış meseleler var. Bunları halletmem lazım. Böyle yarım yamalak öyle bekleyerek olmaz diyor. Yarım yamalak bıraktığı konular, meseleler neyse ya da telafisini yapması gereken durumlar neyse bu konularla ilgili uğraşlar sergileyeceğinden burada bahsediyor. Amacı bir zafer elde etmek, amacı bu huzursuz durumu bir çözmek, karar vermek ve bir tamamlanma yaşayabilmek bu anlamda. Bunları istiyor arkadaşlar aklınızdaki kişi ama kolektifin birçoğunda aklınızdaki kişi ciddi anlamda da hani bir yola falan çıkmayı düşünen, göçmeyi düşünen, bir yerlerden bir yerlere gitmeyi düşünen birisi olarak geldi burada. Peki üçüncü kişinin tarafında ne var? Üçüncü kişi diyor ki ben hayatımı artık bir düzene sokmak istiyorum. Mutluluğum kaçtı, huzurum bozuldu. Bir düzen lazım benim hayatıma dediği bir durum var. Bu anlamda diyor ki ben kontrolü elime almalıyım. Kontrolü sağlamalıyım. Hayatımda toparlanması gereken, el atılması gereken konular, mevzular neyse var gücümle bunu çözmeliyim, halletmeliyim diyor arkadaşlar. Yani hayatında bir kontrol kurabilme, şu anki hayatında, yaşamında, düzeninde kontrol sahibi kendisi olmak istiyor. Hani benim istediğim şekilde olsun diyor burada. İmparator enerjisiyle geldi. Gerçekleştirmeyi düşündüğü diyor ki hayallerim, dileklerim var ve olduğu takdirde de kendimi çok mutlu, çok memnun, çok tatmin olmuş hissedeceğim diyor. İstediği, gerçekleştirmek istediği hayalleri, dilekleri ve umutları var bu kişinin. Sanki bunlarla alakalı da hadi bakalım görelim şimdi dercesine hani böyle bir bekleyiş içerisinde. Gerçekten hani diyor ki güçlü olan benim dediğim olur kafasına girmiş gibi gözüküyor arkadaşlar üçüncü kişi. Böyle bir tutum sergilediği gözüktü. Ve evet bu isteklerini alabileceğini ve gerçekleşebileceğini düşünüyor. Fakat yanında gelen kule kartımız bu üçüncü kişinin bu yaptığı işte saldırgan tutumlarla, ani fevri hareketlerle ve baskın, dominant davranışlarıyla aslında hiçbir şey kazanamayacağı, tam tersi ani bir yıkıma bu sebebiyet vereceğini söyledi. Bakınız kule kartımız geldi. O zannediyor ki kontrol altına alırsam, sıkı sıkıya tutarsam, her şey benim gözetimimde, benim kontrolümde olursa ben istediğimi alırım. Ben mutlu olurum, memnun olurum, benim dediğim benim istediğim olur. Ama bu tutum, bu hal ve hareketler onu yıkıma doğru götürüyor. Şimdi Katina'dan devam edelim. Aklınızdaki kişi için alıyorum öncelikle. Sonra da yine üçüncü kişi için alacağım. Başlayalım bakalım. Aklınızdaki kişiyle başlıyoruz. Şunu söylüyor Katina kartlarımız. Aklınızdaki kişi artık harekete geçmek istiyordu. Bundan bahsetmiştik. Bu anlamda evet yeni başlangıçlar pek yakında gelmek üzere. Bu hareketlenme sayesinde yeni başlangıçlar yaratabilecek. Bundan bahsediyor. Kısa süreli de olsa bir üzüntü durumu yaşayacak olabilir aklınızdaki kişi arkadaşlar. Bu kişi yani aklınızdaki kişi artık daha kararlı enerjilere geçeceğini görüyoruz. Bakın zaten hem araba kartı geldi. Kararsızlık demiştik bakın üstte.
Altta yine araba kartı ve hisse kartımız geldi. Yani kararsızlıktan artık çıkacak bu insan ve kararını vererekten daha kararlı bir duruş sergileyecek. Yapmak istediği niyeti neyse daha böyle tutarlı davranışlar içerisine gireceğini söylüyor Katina kartımız. Evet, böyle bir durum var ve bunun yanı sıra aklınızdaki kişinin birine karşı yapmış olduğu bir haksızlık, bir böyle can acıtma, böyle kalp kırıklığı, hüsran gibi durumlar varsa birine karşı yapmış olduğu bir hatası. Şimdi bunları da diyor ki telafi etmek için uğraşlar gösterecek aklınızdaki kişi. Diğer kartım ise şunu söylemekte. Aklınızdaki kişinin aslında hani bu harekete geçmesi, bir şeyler yapmak için artık biraz daha kararlı olması ve çabalıyor oluşu itibar ve saygı kazanmasına da sebebiyet verecek. Yani bu yaptıkları aslında aklınızdaki kişinin takdir görecek. Bunu söyleyebiliriz. Ve bu sayede sanki özellikle de gözünden düştüğü birisi varsa bu durum sanki biraz şifalanacak arkadaşlar. Peki, üçüncü kişiye başka neler söylüyor? Üçüncü kişiye şunları söylüyor. Üçüncü kişi eğer ki herhangi biriyle bir yasak ilişki içerisindeyse, örnek veriyorum, işte belki evlidir, aklınızdaki kişiyle bir yasak ilişkisi vardır. Ya da aklınızdaki kişiyle belki evlidir, başka bir yasak ilişkisi vardır. Dediğim gibi bu hikayede üçüncü kişi bayağı böyle geniş bir alana hitap ediyor arkadaşlar. Size göre üçüncü kişiniz kimse ve aklınızdaki kişiyle durumu ne olursa olsun burada eğer ki dediğim gibi uyumlanıyorsanız alın kabul edin, uyumlanmıyorsanız evrene gönderin. Ama buradaki olay bu kişinin yasak ilişki yaşamış olduğu kişiyle artık iyi veya kötü bir sonuca, bir sonlanmaya doğru gideceğinden bahsediyor. Böyle bir durum var. Bu kişi arkadaşlar bu üçüncü kişi özellikle de bu tarz şeyleri böyle tutkusal yaklaşımlarla işte cazibeyle böyle dış görünüşüyle vesaire etkilemeye çalışıyor olabilir etrafındaki kişilere. Böyle bir karakterden de burada bahsetti. Evet, bu şekilde sanki bir şeyleri elde etmeye çalışıyor. Diğer kartımız şunu söylemekte. Bu üçüncü kişinin hayatında bazı olumsuzlukların yaşanacağı ve sürekli böyle karmaşa içerisine gireceği, fırtınalı bir dönem atlatacağından kartımız bahsetti. Çünkü bir bitiş, bir sonlanma var. Sonrasındaysa böyle fırtınalı bir süreçten bahsediyor. Çünkü istediği gibi gitmiyor. İstediği şeyleri alamıyor. Korku, tedirginlik ve büyük bir endişe hali üçüncü kişinin tarafında hakim. Ve bunun yanı sıra yine bunları atlatmasının da çok kolay olmayacağından bahsediyor kartımız. Yeniden ayağa kalkmaya çalışsa da bakın şurada bir kule vardı, bir yıkım vardı. Tekrardan kendini ayağa kaldırmaya çalışsa da bu durumu atlatmaya çalışsa da bu kişi girdiği o yeni girişimlerde bu kişinin başarısızlıkla sonuçlanacak. Ve bu anlamda bu kişi için bu durumlar büyük bir kayıp ve hüsrana uğrayacak arkadaşlar. Ve kadersel olarak da yani ilahi tarafından da yıkıcı darbelerle baş etmek zorunda kalacak. Yani hayatının birçok alanında farklı şekillerde bu kişiyi zor günlerin beklediğini bu kartımızda burada anlatmış oldu. Peki aklınızdaki kişi size karşı bilinç altında ne var? Ona bakalım. Ne diyecek size? Bunları bir görelim. Size ne diyormuş bir görelim bakalım. Sınırlar dedi. Kendinize güçlü sınırlar koymanızı ve bu sınırlara saygı duymayanlardan uzaklaşmanızı seviyor. Buna kendisi de dahil. Arkadaşlar aklınızdaki kişinin size karşı yapmış olduğu haksızlıklar, sizi üzmesi, kırması, incitmesi, yani bu gibi durumlara karşı siz kendi değerinizin ve kıymetinizin farkında olarak belli ki belki bir uzak durma, belki gerçekten bir ayrılık, belki
duygusal anlamda bu kişiden artık uzaklaşma, sevgi, ilgi, alaka göstermeme, ama bir şekilde sizin bu kişiye sınırlar koymanız, mesafe oluşturmanız gibi bir durum var. Bu da diyor ki size, hani sizin böyle oluşunuzu aslında aklınızdaki kişi de takdir ediyor. Peki size ne söylemek istermiş, onu görelim hemen. Bakalım size ne diyor. Ne dedi size? Şunu söylüyor. Senden ayrı olduğum her gün için kendimden nefret ediyorum. Zaten de bir hareketlenme var arkadaşlar aklınızdaki kişide. Peki bu açılımdan sonra size vermemiz gereken mesaj ne? Onu görelim. Bu açılımdan sonra bakalım size nasıl bir mesaj var. Sinyal kartımız geldi. Kalbinizi açın, dua edin, hayalinizde canlandırın ve olumlamalarınızı söyleyin. Gerçek aşkın sizi bulması için sinyal geldi. Şimdi arkadaşlar, bu kişiyle eğer ki istiyorsanız, devam etmeye niyetleniyorsanız, gerçek bir aşk olarak bunun hani devam edeceğinden bahsetti. Ama bunun yanı sıra yok, bu kişiyle artık biz kesinlikle olmaz, tamamen benim için bitti, kapıları kapattım diyorsanız da, bakınız, gerçek aşkın sizi bulması için sinyal geldi diyor. Yani sizi gerçekten sevip değer verebilecek bir insanın karşınıza çıkması gibi bir olasılığımız da söz konusu. Bu noktada diyor ki mümkünse siz dualarınızı edin ve hayalinizde canlandırın, olumlamalarda da bulunun ki karşınıza iyi insanlar çıksın. Bunu söyledi. Peki. Şimdi soru cevap kartlarımdan da alıyorum sizler için. Bakalım melekler nasıl cevaplar veriyor size, onu görelim arkadaşlar. Kartlardan birini seçebilirsiniz istiyorsanız. Bakalım nasıl size cevaplar geliyor meleklerden. 1, 2 ve 3. Bakalım nasıl cevaplar alacaksınız. İlk kartla başlıyorum arkadaşlar. Diyor ki ilk kartı seçenlere, acele karar iyi değil. Yani bir karar verme aşamasındaysanız acele etmeyin dedi. Diğer kartım, gözyaşların sevince dönüşecek. İkinci kartı seçenler, çok yakında mutlu haberler alabilirsiniz. Hayatınızda mutlu bir gelişme olabilir. Peki. Üçüncü kartımız ne dedi? Yoluna girecek dedi. Oldukça pozitif bir cevap vermiş oldu. Peki arkadaşlar, bir de olumlama kartı alalım. Bu açılımdan sonra şansınıza nasıl bir olumlama kartı gelir onu hemen görelim. Bu gelecek olan olumlama mesajını çalıştırabilmek için kendinize sesli olarak söyleyebilirsiniz. Yoruma da bırakabilirsiniz. Hemen şöyle yayalım kartları, bir tanesini alalım. Şunu alalım. Evet, bakalım ne diyor kartımız. Mükemmel olmaktansa gerçek olmayı seviyorum. Evet arkadaşlar, hiç kimse zaten mükemmel olmak zorunda değil. Öyle bir şey zaten yok. Yani illa hani dört dörtlük olacağım, her şey mükemmel, öyle bir şey yok. Hepimiz insanız. Bu anlamda yani buradaki mesajımızın amacı, diyor ki kendinize çok fazla yüklenmeyin. Burada bunu söylemeye çalışıyor. Mükemmel olmaktansa gerçek olmayı seviyorum. Bunu kendinize söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Yoruma da bırakabilirsiniz. Açılım bu kadardı. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.